Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayız. Şimdiye kadar bu hafta biraz böyle sağlıklı, sebzeli, düzenli beslenmeye yönelik güzel yemekler vermiştim. Bugün de biraz hadi hamur işine dönelim dedim. Çok nefis, böyle katmer gibi kıyır kıyır dağılan çok güzel bir börek yapacağım. Yapımı da gerçekten oldukça kolay. Göreceksiniz, izleyin. Siz de çok kolaylıkla evinizde yapacaksınız. Hiç hamur açmamış, hiç börek yapmamış kişiler bile kolaylıkla bu tarifimle bu böreği yapabilecekler. Umarım dener ve beğenirsiniz. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle 1,5 su bardağı ılık suyum var. Kasemin içerisine bu ılık suyu alıyorum. Sıcağa yakın bayağı bir ılık su. İçine bir paket kuru mayamı ve 1 yemek kaşığı da şekerimi koyuyorum. Şöyle biraz karıştırarak kuru mayamı eritiyorum. Kuru mayam benim instant maya, yani kolay, çabuk, hızlı maya. Dolayısıyla mayayı koyduktan sonra beklememize gerek yok. Sadece biraz karıştırıp şekerle beraber suyun içerisinde erimesini sağlamamız yeterli. Güzelce karıştırdıktan sonra 2 adet yumurtamın sarılarını üstü için ayırdım. Beyazlarını içine döküyorum. Çok kolay, güzel bir hamur bu. Aslında yumurtayı koymadan da birçok börekte aynı şekilde yapıyoruz biliyorsunuz. Karıştırdıktan sonra şimdi benim elenmiş 4 su bardağı unum var. Bunu yavaşça ilave ediyorum. Normalde 5 su bardağı kadar un alması gerekiyor ama ben kontrolü yavaş yavaş eklemek istediğim için önce 4'ü koydum. 1 su bardağı unum da kenarda hazır. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Her zaman hamur işlerinde söylediğimiz gibi unun performansı, su alış ölçüsü, yumurtanın büyüklüğüne göre, unun hasadına göre ve markasına göre mutlaka değişiklik gösteriyor arkadaşlar. O yüzden göz kararı yapmak, kıvamını bilip ona göre yapmakta çok fayda var. Yavaş yavaş ekleyince hiçbir şey kaybetmiyoruz ama kıvamı kaçırırsak sorun olur. Şimdi güzelce ben kaşığımla karıştırdıktan sonra spatulamı çıkaracağım ve elimle yoğuracağım izninizle. Ellerimi çok güzel yıkadım. Şöyle biraz un ilave edip spatulamı temizliyorum. Üzerine de şimdi 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında güzel bir hamur elde edeceğiz. Aslında hamurumun kıvamı güzel oldu. Fakat elim yapışık olduğu için, elimde hamurlar olduğu için elime yapışıyor. O yüzden bu ayırdığım 1 su bardağını yarısını azıcık alıp elime de un koyup temizleyeceğim. Elimi temizledikten sonra bir daha bakacağım kıvamını. Çünkü sertleşsin istemiyorum. Zannediyorum oldu bile çünkü hamur. Elimi yıkadım ve temizledim. Gördüğünüz gibi elime yapışması kalmadı arkadaşlar. Şöyle kaseme de yapışanları alıyorum. Bu kıvamım güzel benim. Yani aslında o son koyduğumu bile koymayabilirmişim. Elimi biraz daha erken yıkasaydım. Şöyle güzelce yoğurduktan sonra biraz da tezgahımı alıp yoğuracağım. Ondan sonra da kaseme tekrar koyup mayalandırmaya alacağım. Ama hamurun gerçekten ilk etapta şöyle bir güzelce yoğrulması çok önemli. O zaman daha iyi performans alıyorsunuz. Daha güzel açılıyor. Daha güzel yumuşuyor. Sakız kıvamına geliyor arkadaşlar. Bir 2-3 dakika ben bunu yoğurduktan sonra kaseme geri alacağım. Evet arkadaşlar, hamurum güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur ve elime yapışmıyor. Bu hamurumun üzerine streç filmimi sereceğim
En az bir yarım saat şimdi mayalamaya bırakacağım. Arkadaşlar hamurum çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir yarım saat kadar kaloriferimin yanında beklettim ılık bir ortamda. Şöyle güzelce bir hamurumun önce bir havasını almak istiyorum. Bu işlemi yapmanız gerekiyor. Çünkü bu işlemi yapmazsanız hamurunuz maya kokar. Hamurumu toparlayıp tezgahıma alacağım. Biraz un serpip. Çok güzel bir hamur oldu. Şöyle tezgahıma un serpiyorum. Ve hamurumu biraz şimdi yoğuruyorum. Hem maya kokusu gitsin diye iyice özdeşleşmiş bir hamur olsun istiyorum. Ve bezelerimi ayıracağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi bezelerimi ayıracağım. Ortadan ikiye bölüyorum. Bu kalanları da eşit bir şekilde 3 parçaya bölüyorum. Toplamda 6 beze yapacak. Bezelerimizi köşelerini birleştirip yuvarlak haline getiriyoruz. Şöyle unladığım bir tahta sinimin içerisine koyuyorum. Bütün bezeleri yuvarlayacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuzun üstüne altına güzelce unumuzu serptik ve bir merdane yardımıyla hamuru açmaya başlıyoruz. Çok fazla açmayacağız. Kolay açılabilecek şekilde 15-20 santim genişliğinde hamurumuzu açacağız. Tezgahınıza yapışırsa eğer un serpmeyi unutmayın. Döndüre döndüre açıyorum hamurumu. Zaten çok yumuşacık, kolay açılan bir hamur. Hiç zorlanmıyorum. Evet arkadaşlar, hamurum yeterince açıldı. Şimdi bir 150 gram kadar tereyağı eritmiştim. Bu tereyağımı açtığım hamurumun üzerine güzelce döküyorum ve fırçam yardımıyla da her yerine iyice geçiriyorum. Her yeri güzelce yağlıyoruz. Bu yağ çok önemli. Böreğimizin kıyır kıyır pul pul dökülmesini sağlayan, katmer gibi olmasını sağlayan şey bu yağ olacak. O yüzden güzelce her yerini yağlamayı sakın unutmayın. Görüyorsunuz açmak falan hiç öyle aman aman bir açma işlemi değil. Gayet pratik bir açma işlemi. Şimdi hamuru ortada topluyorum. Bu topladığımız hamurun üzerine de tekrar yağımızı döküyoruz. Her yerini hiç boşluk kalmayacak şekilde güzelce yağlıyoruz. Bir daha katlıyoruz. Paket gibi. Ve yine yağlıyoruz. Bunu bir kez daha katlıyorum gördüğünüz gibi. Ve yine yağladım. Şöyle bir tabağımın içerisine yağlayarak açtığım bu hamuru alıyorum. İkinci hamurumuza geçtik. Aynı işlemi bu hamurda da yapıyoruz. Böyle azıcık un da serpiyoruz. Gayet kolay açması. Çocuk bile açabilir. Çok güzel oklava kullanmayı bilmeyen, hiç hamur açmamış, börek yapmamış kişiler bile rahatlıkla yapabilir. Görüyorsunuz zor bir şey yok.
Dikkatle sadece yavaş yavaş her yerinden geçe geçe açıyoruz. Ama bunun karşılığında muhteşem bir lezzet ve börek olacak. Bu hamurumuzu da açtık. Şimdi bunu da güzelce yağlayacağız arkadaşlar. Her yerinin yağlanmasına özen gösterelim. Bakın çok pratik, kolayca yapılacak. Harika bir börek bu. Şimdi bu tabağa aldığım hamurumu buraya koyuyorum. Üzerine de peynirimi koyuyorum. Şimdi bu hamuru bunun üzerine katlıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Yine yağlıyorum. Evet, hemen hemen aynı büyüklükte tekrar üçüncü hamurumuzu açıyoruz. Genişletiyoruz hamurumuzu. Şeklinin önemi yok. Açılsın, incelsin, genişlesin yeterli. Arada biz un serpmeyi unutmuyoruz. Bu arada fırınımı 180 dereceye açtım. Yavaş yavaş fırınım ısınıyor. Bu açtığımız hamuru da güzel aynı şekilde yağlıyoruz ve bütün hamurlarımızı aynı işlemden geçiriyoruz. Ortasına diğer hamurumuzu koyduk. Yine bunun üzerini kapattık. Ve hamurumuzun her yerini yağlamaya devam ediyoruz. Her yerini yağlıyoruz. Paket yapıyoruz bütün hamurlarımızı. Bu yağladığımı tekrar kaseme aldım. Yine diğer hamuruma geçiyorum. Beni bu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Eğer sizle bu videoda yolumuz karşılaştıysa lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zili gerçekten çok önemli. Çünkü her yüklediğimiz yeni tarif videosu yüklediğimiz an bildirim zili açan kişilere bildiriliyor ve hiçbir şekilde tariflerimizi de kaçırmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve videolarımı izleyip kanalıma abone olursanız da gerçekten çok çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerin varlığıyla motive oluyoruz ve beğenilerinizle gerçekten biz de daha çok üretebiliyoruz. Bu tarz videoların devamı için sizin beğenilerinize ve abone olmanıza ihtiyacım var arkadaşlar. Ben de size faydalı olmak için elimden geldiğince çok pratik, güzel, herkesin severek yapabileceği, kolayca yapabileceği tarifleri paylaşmayı seviyorum. Evet, hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel gene açıldı. Bunu da yağlayıp ortasına birleştiriyoruz diğer hamurla. Gördüğünüz gibi iç içe bütün açtığımız hamurları üst üste güzelce getiriyoruz ve katlıyoruz ve yağlıyoruz. Buradaki püf noktası bu. Güzel katlayıp yağlamak. Her yerine güzelce yağı geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, ben bütün bezelerimi aynı işlemden geçirdim. Böreğimi hazırladım. Kat yerini alta koyup şimdi merdanemle yavaşça bastıra bastıra, çok fazla bastırmadan, patlatmamaya çalışarak, nazik olmaya çalışarak
Böreğimi biraz açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç gözünüzle zorlanmasın. Gayet pratik. Sadece dikkatli olmak gerekiyor. Gayet kolay. Bastıra bastıra, bastıra bastıra genişletiyorum böreğimi. Ve kat kat olacak. Çok kat olacak. Çok güzel olacak. Katmervari bir börek olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Ama çok dikkat tabii. Dikkat etmeyi elden lütfen bırakmayın. Öyle üstünden geçe geçe inceltip genişletiyoruz. Katlarımız birbirine giriyor. Fazla bastırmayın, yağı akmasın. Çok yağladığımız için. Her yerinden güzelce geçtik. Evet. Sanırım böreğim hazır. Çok fazla da inceltip böreğimi yapmak istemiyorum. Ezmek istemiyorum. Yağını aktırmak istemiyorum. Tel tel nefis bir börek oldu. Ben şimdi yağlı kağıdıma böreğimi alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yağlı kağıdıma tepsimi aldım. Elimle şöyle biraz daha bastırarak genişletiyorum, yayıyorum. Şimdi üzerini temiz bir masa örtüsüyle örtüp bir 10 dakikada tepsi mayası yaptıracağım. Evet, 10 dakika kadar tepsi mayası yaptırdık böreğimize. Şimdi örtümü çekiyorum. 2 tane yumurtanın sarısını ayırmıştık biliyorsunuz. Bu yumurta sarılarımı da güzelce böreğimin üzerine sürüyorum. Bu arada demiştim, fırınım 180 derecede ısındı. Şimdi 180 derecelik fırınıma böreğimi vereceğim. Yumurtalarımı sürdükten sonra çatalımın tersiyle şöyle çok hafiften, çok bastırmadan izler yapıyorum. Bu şart değil. Arzu ederseniz yapabilirsiniz. Arzu etmiyorsanız yapmayın. Ve fırınıma veriyorum. Pişsin, görüşeceğiz. Nefis böreğim 180 derecede 15 dakikada nar gibi kızardı. Çok güzel oldu, çıtır çıtır, balon gibi şişti görüyorsunuz ve gerçekten çıtır çıtır. Biraz ılınsın, ondan sonra keseceğim ve dokusunu göstereceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar, böreğim biraz ılıdı. Hemen size göstermek için sabırsızlanıyorum. Çıtır çıtır, gerçekten müthiş bir börek oldu. Yemek için de göstermek için de sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? 40 kat börek. Çıtır çıtır, çok güzel, kat kat. Katlarını da göstermek istiyorum size. Nefis bir börek oldu. Altı, yanı, üstü. Mutlaka bu tarifi deneyin. Sanki 40 kat hamur açmışız gibi. Çok lezzetli oldu, çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.